Burada şehri kurarken gerçekten çağının ötesinde insanlar teknikler kullanmışlar. Bu Eskişehir bölgesine yürürken hepsinin içinden geçiyorsunuz. Yani şehir öyle dizayn edilmiş ki bu çarşılardan geçmeden ilerleyemiyorsunuz. Çarşı bölgesi özellikle çok güzel. 1, 2, Şu anda gerçekten tarihi bir şehrin üstünde dolaşıyoruz. Onu gören askerleri de Cengiz Han'ın işte bu büyük minare karşısında eğildiğini düşünerek onlar da eğiliyor. Ve işinize yarayacak bilgiler de vermeye çalışacağım ki buraları gezerken hani bu bilgilerden faydalanın. Yanında bunun Ziraat Bankası'nın ATM'si bulunuyor. Tüm tren istasyonuna çantalarınızı bırakabiliyorsunuz ücret karşılığında. Burada biz genelde Nasrettin Hoca'yı şey olarak biliriz. İşte eşeğine ters binmiş olarak biliriz. İslam öncesi insanlar ateşe tapıyorlardı. Hatta burası Sovyetler döneminde bile eğitime ara vermeden devam etmiş bir yer. Burada üst katlarda, medresenin üst katlarında gizli dinleme odaları bulunuyormuş arkadaş. Kervanlar şehre gelirken aslında Buhara'ya vardıklarını, bu minareyi gördüklerini anlıyorlarmış. Bir de burada tatsız bir olay yaşadım. Onunla alakalı da böyle videonun sonunda bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra benimle tartışmaya başladı. İşte niye böyle yapıyorsun, işte sağlığını tehlikeye atıyorsun. Yani dalga geçer gibi düşünün, bizi kovuyorlar ilk önce hostelden, burada bekleyemezsiniz diye. Yani bugüne kadar yaşadığım en kötü hostel deneyimiyle açıkçası. Güneşli fakat soğuk, güzel bir Buhara gününden hepinize selamlar dostlar. En son Semerkant'taydık. Semerkant'tan ben Buhara'ya geldim. Bugün Buhara'da 3. günüm. Yani ilk geldiğim gün biraz geç ulaşmıştım. Hava güzeldi. Dün hava çok kapalıydı ve soğuktu. Bugün de güneşli fakat soğuk bir gün. Artık havalar burada soğumaya başladı. Sizlere Buhara'yı güneşli, ışıklı, güzel bir günde göstermek istedim. O yüzden çekimi de son gün yapmaya karar verdim. Yani kısaca aslında hem Buhara'dan bahsedeceğiz. Yani sizleri gerçekten bu şehirde bir geziye davet ediyorum bu videoda. Ben Buhara'yı çok sevdim. 3. günüm yani bu benim. 2 gündür güzelce geziyorum. Kendim gezdim, kendim gördüm, öğrendim. Artık böyle haritasız birçok yerine kendim gidebiliyorum yani. Öyle söyleyebilirim. Şehir oldukça büyük. Özellikle Eskişehir bölgesi çok tarihi ve çok güzel. Yani bu videoda sizlerle Buhara'yı çok güzel bir şekilde keşfedeceğiz. Şimdi dönemde burası birçok imparatorluğa, beyliğe ev sahipliği yapmış bir yer. Şu anda önümüzdeki yapı İsmail Samani Türbesi. İşte aslında Buhara'nın kaderini değiştiren ilk taşlardan bir tanesi burası. Harika bir türbe burası. Gördüğünüz gibi tuğlalardan oluşuyor. Çok güzel bir şekilde korunmuş. Burası 9. ve 10. asıra dayanan bir tarihe sahip. Yani söylediğim gibi burası birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış. Perslere, Samaniler de aslında Perslerin bir kolu gibi düşünebilirsiniz. Karahanlılara. Karahanlılar da zamanında işte Büyük Selçuk Devleti'nin aslında bir onlara bağlı bir beylik. Ondan sonra işte Moğollar geliyor, yakıp yıkıyorlar buraları. Semerkant'ta aslında tarihten de bahsetmiştim. Hani Semerkant'a da benziyor aslında, çok uzak yerler değiller. Daha sonradan Timur İmparatorluğu geliyor tabi. Persler geldiğinde burada çöl, gündüzleri sıcak yaz aylarında, geceleri soğuk, karasal bir iklim var. İşte kum fırtınaları oluyor çöl zamanında. Bu kum fırtınaları tabi türbeyi kapatıyor. Böyle bir söylenti var yani korunması ile ilgili. Kum fırtınaları burayı kapatıyor. Daha sonradan da işte Moğollar geldiğinde burayı bulamıyorlar. Ondan sonra yapılan kazılarda işte burası çıkıyor. Ve bize bu harika yapıyı günümüze kadar taşımış oluyor yani. İlk olarak buradan başlamak istedim. Yani güzel bir rotayı takip edeceğim bugün.
Eğer Buhara'ya gelirseniz siz de benim bu yaptığım rotayı takip edebilirsiniz. Harita üzerinde kolayca bulabileceğiniz yerler zaten. Şimdi ben tarihçi değilim, rehber de değilim aynı zamanda. O yüzden verdiğim bilgileri de bu ölçüde değerlendirmenizi öneririm dostlar. Yani buraları tabi bir rehberle gezerseniz veya bilgi edinerek gezerseniz çok daha anlamlı ve güzel olur. Şimdi sizlere aslında bazı bilgiler de vermek istiyorum. Çünkü buraları böyle kuru kuruya gezince çok bir önemi olmuyor. Yapılar çok güzel mimari olarak vesaire ama tabi size bir şeyler ifade etmesi için de bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi mesela bu türbe kare şeklinde dizayn edilmiş. Burada çok fazla rehber de var şu anda aynı anda. Turistler var yani, o yüzden ses oluyor, kusura da bakmayın. Türbe yapılırken altın oran kullanıldığı söyleniyor. Her tuğla belli bir açıyla yerleştirilmiş. Güneş ışığı belli zamanlarda özel desenler oluşturuyormuş. Şu anda yani sabahın erken saatleri, 10'a geliyor saat. Şu anda baktığımda hani özel bir desen var mı yok mu çok belirgin değil. Tabi belli şeyler olabilir bunun, bilmiyorum. Farklı açılardan bakmak gerekebilir. O bilgiye ben sahip değilim. Kubbe çapı ve yükseklik oranı kozmik değerlerle uyumlu olduğu söyleniyor. Buranın en önemli özelliği arkadaşlar, Orta Asya'nın, Türkistan'ın ilk türbesi olma özelliğini taşıyor burası. Bu yüzden gerçekten önemli bir yer. Yani geziye de buradan başlamak istedim bu yüzden. Bu bilgi biraz böyle konuşmalı olacak arkadaşlar. Tarihi bir yerdeyiz yani, yapıları sizlere gösterirken bir şeyleri de anlatmaya çalışacağım. Ve işinize yarayacak bilgiler de vermeye çalışacağım ki buraları gezerken hani bu bilgilerden faydalanın. Faydalanmanızı isterim ki gezdiğiniz yerler anlam kazansın. Tabi turla gelecekler için rehberinizi takip edebilirsiniz. Şimdi bu önünde durduğum yapı Çeşme Eyüp olarak geçiyor. Çeşme Eyüp Medresesi. Burası tarihi önemin yanında yani çeşitli zamanlarda peygamberler de ev sahipliği yapmış önemli bir şehir. Bu nedenle de önemli. İşte burası mesela nedir? Eyüp peygamberin buraya geldiği zamanında işte burası çölden dolayı suyun azlığı ve kuraklığı varmış. İşte Eyüp peygamberin rivayete göre buraya geldiğinde asasıyla toprağa vurup su çıkardığı söyleniyor. İçeride bir tane çeşme var. Eğer ziyaret etmek isterseniz girip ziyaret edebilirsiniz. Tabii bazı yerleri ziyaret ederken ücret ödemeniz gerekiyor. Ben içeriye girmeyeceğim fakat size bilgi ve göstermek açısından buraya da uğramak istedim. Samanyolu Türbesi'ne hemen burası 500 metre uzaklıkta falan. Yani şehir gerçekten şöyle söyleyebilirim Buhara için çok rahatlıkla. Buhara'da dolaşırken geçmişe, tarihi ışınlanmış ve tarihi bir şehirde dolaştığınızı çok güzel bir şekilde hissediyorsunuz. Semerkant'ta için bunu çok söyleyemeyeceğim çünkü Semerkant artık modernle eskinin birleşimi gibi bir şey olmuştu. Belli noktaları çok güzel fakat o bütünlüğü, atmosferi koruyamıyordu. Burası gayet güzel yani, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Samanilerden sonra buraya Karahanlılar geliyor. Arsana buraya geldiğinde işte takvimler 999 yılını gösteriyor. Ya buraya gelen her beylik, her hanlık, her imparatorluk şehre yeni bir soluk getiriyor. Ve bu aranın değeri de gittikçe aslında artıyor yani. Zamanında gerçekten buralar dünyaya örnek olan, dünyanın en önemli şehirlerinden birisiydi. Hatta İlber Ortaylı'nın da aslında ölmeden önce görünmesi gereken yerler listesinde olan şehirlerden bir tanesi burası Semerkant'la beraber. Ben buradan sonra Hiva'ya devam edeceğim. Akşam trenim var gece 12'den sonra. Videonun sonunda onun bilgisini de vereceğim dostlar. Rota konusunda da burada izlemeniz gereken veya görmeniz gereken şeyler konusunda da kısaca bir özet geçeceğim. Bir de burada tatsız bir olay yaşadım. Onunla alakalı da böyle videonun sonunda bilgi vermek istiyorum. Öyle, şimdi gezimize devam ediyoruz. Şimdi ise dostlar Bolayı Havuz Cuma Mescidi'nin önündeyim. Burada hemen bir havuz bulunuyor gördüğünüz gibi. Buhara'da çok fazla bu sistemden var. Yani camilerin önünde, medreselerin önünde bu tip havuzlar görebilirsiniz. Dediğim gibi burası karasal iklime sahip, çöl. O yüzden suya erişim veya su kıtlığı yaşanan dönemlerde işte insanlar buralarda suları depolayıp kullanıyorlarmış. Hatta bu havuzların kendine özgü açıkçası özellikleri var. İşte doğal filtre sistemleri, onun dışında suyun boşaltılıp tekrar doldurulması gibi özellikleri bulunuyor. Yani düşünülmüş şeyler. Burada şehri kurarken gerçekten çağının ötesinde insanlar teknikler kullanmışlar. Bugün hala bunları görebilmek mutluluk verici. Sol tarafta hemen mescidin minaresi gözüküyor camiden ayrı bir şekilde.
Buhara'da bu minareleri sıklıkla görebilirsiniz. Buranın yani sembolü diyebiliriz. Bunların küçüğü var, büyüğü var. Bunları çeşitli şekilde görebilirsiniz. Şimdi karşımızdaki işte Bolayı Havuz Cuma Mescidi'nde 20 tane bu şekilde tahta sütunlar bulunuyor ve ahşap işçiliği gerçekten burada kendini çok güzel bir şekilde göstermiş. Yani şimdi size de yakından göstereceğim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ve ben şimdi bunları sizlere videodan gösteriyorum fakat bunları gelip de canlı gözle görmek çok ayrı yani. Yani harika işçilikler arkadaşlar yani. Anlatmak çok zor. Gördüğünüz gibi nakış gibi işlemişler hepsini. Dantel gibi yani. Şu anda cami kapalı olduğu için içeriye girip size gösteremeyeceğim. Genelde namaz vakitlerinde açılıyor. Burası şu anda günümüzde hala işleyen, kullanılan camilerden bir tanesi. Burada abimiz hemen sanatını icra ediyor. Selamünaleyküm. Kandaysın. Bakın burada hemen Türkiye. işçiliğini konuşturuyor. Türkiye. Burada yaptığı ürünler var. Zaten birazdan pazara girince pazarda da aynı şekilde yapılan işler var. Onları da sizlere göstermeye, paylaşmaya çalışacağım. Bakın görüyor musunuz? Ziyaret edebileceğiniz yerler böyle tabelalarda belli. Çok güzel bir haritalandırma yapmışlar burada. Onu söyleyebilirim. Şu anda önümüzde gördüğünüz yapı Buhara Kalesi. Ben içeriye girmeyeceğim arkadaşlar. Zaten hani dışarıdan heybetini görünce olayı kavruyorsunuz. Ya böyle yerlerin içerisinde genelde müze tarzı şeyler olabiliyor ya da satış yapanlar olabiliyor. Çeşitli şeyler oluyor. Müzecilik konusunda buranın, Özbekistan'ın biraz zayıf kaldığını söyleyebilirim. Genelde medreselerde veya farklı yerlerde çeşitli hediyelik ürünler satılıyor günümüzde. Bakın kalenin burçları çok büyük. Gerçekten bu kale büyük. Yani zamanında işte şehirler böyle kalelerin çevresine, etrafına kuruluyormuş. Burası kale. Krallığın olduğu bölge. İşte arkada medreseler, mescitler var. Halkın yaşadığı evler bulunuyor. Yani yapılara baktığınızda arkadaşlar gerçekten Buhara'da dolaşırken yani o zaman şehir nasılmış bunu açıkça görebiliyorsunuz ya. Eski bir şehirde dolaşıyormuş hissi her zaman var. Burada işte develer bulunuyor. Yani fotoğraf çektirmek isterseniz bu tür faaliyetler de var. Kalenin etrafını gezerken sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum kaleyle alakalı. Ya burasının sadece işte bir tane sadece kale değil, ayrıca buranın saray olduğu söyleniyor ve yeraltı şehri olduğu söyleniyor. Arkadaşlar gerçekten hani Semerkant'ta gezerken veya Buhara'da gezerken bunu çok fazla araştırırken de gördüm. İşte yeraltı su kaynakları, yeraltı su kanalları, yeraltı şehirleri gibisinden çok fazla hani bağlantıların olduğu söyleniyor. Ya bunları günümüzde ne kadarı kullanılıyor, kullanılmıyor bilmiyorum fakat hani sadece şehirlerin yer üstünden ibaret olmadığını söylemek istiyorum. Yani şu bisikletler mesela çok kötü duruyor. Kalenin dibine koymuşlar bunları. Görüntü anlamında çok kötü duruyor. Kalenin burçlarını burada görebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 daha uzayıp gidiyor yani arkaya doğru. Yani gerçekten çok görkemli bir yer. Gördüğünüzde göz olarak da çok tatmin edici bir bölge. Şimdi şehrin kalbine doğru adım adım ilerliyorum. Aslında şehrin en önemli bölgesi şehrin kalbi. O kısımlar fakat hani düzgün bir seyir noktasını, seyir rotasını takip etmek için böyle bir rota çizmiş olduk. Onun nedenini de video sonunda sizlerle paylaşacağım. Yani bu kale için hakikaten düşünülmüş ince detaylar var. İşte hazine odalarının kilit sistemleri, işte savaş zamanı açılan su kanalları gibi hani böyle farklı durumlar için düşünülmüş, dizayn edilmiş, kullanılan çeşitli teknikler bulunuyor. Şimdi bunları öğrenince baktığınız şeyin anlamı daha bir derinleşiyor. Böyle gezmek de daha bir keyifli oluyor açıkçası. Yoksa baktığınızda yapılar taş diyorsunuz. Göz olarak hani sizi yine tatmin ediyor mimari olarak fakat bu bilgileri öğrenerek gezmek ayrı bir değer katıyor gezdiğiniz yerlere. Şimdi hazine odalarında mesela 3 tane kilit sistemi kullanılıyormuş. İşte başvezirin, onun dışında hazinedarın ve hanın anahtarı. 3 tane böyle farklı anahtarla girilebilen yerler düşünün. Önemli yerler buralar. Girerken de hani
Öyle elini kolunu sallayarak kimse giremiyor tabii ki. Önemli kişilerde o anahtarlar bulunuyor ki oralara erişim olmasın. Şimdi size çok güzel bir manzara paylaşacağım uzaktan. Ve sonra şehrin kalbine yolculuğumuz devam edecek. Bakın hemen karşımızda Kalon Minaresi bulunuyor. Arkada camisi. Diğer tarafta da medrese. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Bakın size diyorum ya, yani burada dolaşırken tarihi bir yerdeymiş gibi hissediyorsunuz diye. Önümüzde yapılar var. Şu sol kısımda da mesela burası arkeolojik sit alanı arkadaşlar, bakın. Burada hala şey yapılıyor. Kazılar devam ediyor yani. Şu anda gerçekten tarihi bir şehrin üstünde dolaşıyoruz. Burada yapılan evler, kurulan şeyler tamamen şehir aslında. Bir arkeolojik sit alanı, açık hava müzesi gibi bir yerde dolaşıyorsunuz yani. O atmosferi de hissediyorsunuz. Çok güzel bir şey bu. Ben Buhara'yı o yüzden çok sevdim. Az önce ben İsmail Samaniye Türbesi'ne ilerlerken buradan geçerken işte İspanyol bir rehber burada anlatım yapıyordu tur grubuna. Buranın bir pazar yeri olduğundan bahsediyordu. Bilmiyorum hani doğruluğu ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Çok fazla İspanyol turist var bu arada burada. Tur grupları genelde işte yaşlı insanlar falan geliyor. Tarihe meraklılar. Böyle yerleri gezmeyi seviyorlar. Semerkant'ta da çok gördüm. Burada da. Yani büyük bir çoğunluk İspanyol burada. Onu söyleyebilirim. Kapılardaki işçiliklere bakabilir misiniz arkadaşlar? Yakından gelip gördüğünüzde, baktığınızda her detayda farklı bir şey gizli. Ve bunların işte sembollerin anlamları oluyor falan. Bunları da öğrendiğinizde gerçekten olaylar çok farklı bir noktaya geliyor. Burası da pazar yeri. Biz birazdan merkezden sonra çarşıları da gireceğiz. Beraber hediyelik eşya dükkanları vesaire. Size şöyle geçerken göstereyim. Nasıl bir bölgede olduğumuzu da anlamış olun. Şu anda maalesef biraz ters ışık var. O yüzden karanlık gözüküyor. Ben şimdi buraları akşamla gezdim. Akşamla mutlaka buraları gezmeniz gerekiyor arkadaşlar. Işıklandırmalar harika oluyor. Minarenin ışıklandırması. Ben çekimlerini yaptım zaten. Onları koyacağım, ile de paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bu minarenin öneminden bahsedeyim hazır gelmişken size. Şöyle göstererek. Burası Kalon Minaresi. Yaklaşık uzunluğu 48 metre. Şimdi buranın büyük bir efsanesi ve rivayeti var. Zamanında Moğol İmparatoru Cengiz Han buraya geldiğinde işte her yeri yakıp yıkıyor. Şehri tamamen istila ediyorlar. Semerkant'ta da aynı şey söz konusuydu. Burada da aynı şey söz konusu. Her yeri yakıp yıkan bir imparator Cengiz Han. Güçlü bir imparator. Fakat minareye yaklaştığında işte atından iniyor ve miğferini düşürüyor. Miğferini düşürdüğünde de işte eğilip miğferini alıyor. Onu gören askerleri de Cengiz Han'ın işte bu büyük minare karşısında eğildiğini düşünerek onlar da eğiliyor. Bundan sonra Cengiz Han askerlerine şu emri veriyor. Diyor ki ben bugüne kadar hiçbir şeyin önünde eğilmedim. İlk defa böyle bir şeyin önünde eğildiğim için bu minareye dokunmayın diyor. Ve bu minare arkadaşlar günümüze kadar bu şekilde gelebiliyor. Üzerine çok farklı desenler bulunuyor. 103 veya 104 adet basamaktan oluşuyor bu minare. Üzerine 13 farklı desen var. Arapça yazılar var. Arapça veya Farsça da olabilir, tam bilmiyorum. Bakın Arapça gibi gözüküyor şu an. Gerçi Arapça ile Farsça arasında alfabe olarak çok büyük bir fark yok zaten. 4 harf farklı. Yani gerçekten mimari olarak çok güzel. Akşam burayı kesinlikle görmenizi öneririm. Akşam ayrı bir güzel oluyor burası. Şimdi bu minare sadece minare olarak ezan okumak için kullanılmıyor aslında. Zamanında biliyorsunuz buralar İpek Yolu üzerine bulunan bölgeler. İşte gözetleme kulesi olarak kullanılıyor. Kervanlar şehre gelirken aslında Buhara'ya vardıklarını, bu minareyi gördüklerini anlıyorlarmış. Şey gibi düşünün. Gemiyle deniz üzerine, okyanus üzerine seyahat ediyorsunuz. Adayı gördüğünüzde dersiniz yani karaya ulaştık, işte herhangi bir yere ulaştık. Kervanlar da aslında bu minareyi gördüklerinde Buhara'ya ulaştıklarını fark ediyorlarmış. Bu amaçla da aslında şehrin istikametini bulma konusunda da bir referans noktasıymış. Onu da söyleyebiliriz. Şimdi burası için söylenen farklı bir olay var. Buranın en büyük sırrı arkadaşlar şöyle söyleniyor. Temelindeki özel yapı tekniğinde gizli diyorlar. Minarenin altında dev bir kuyu varmış ve bu kuyunun içi reçine ve deve yünüyle doldurulmuş. Bu doğal süspansiyon sistemi sayesinde minare deprem anında bir N gibi sallanıyor ama yıkılmıyormuş. Temelindeki 9 metre derinlik ve özel karışım yapıyı 900 yıldır ayakta tuttuğu söyleniyor arkadaşlar. Hatta bununla alakalı şöyle bir rivayet de var.
Bunun öncesinde farklı bir minare yapılıyor burada. Daha sonra o minare yıkılıyor ve minareyi yapan işte kişinin kellesi gidiyor. Ondan sonra bu şekilde farklı bir minare, Kalon minaresine dikiyorlar buraya. Bunu yapan kişi de yaptıktan sonra şehri terk ediyor. Ondan sonra işte 10 yıl bir bekleyelim diyorlar. 10 yıl bekledikten sonra hani mimar tekrar şehre dönüyor. Ya ben size güzel bir minare yaptığımı söylemiştim. Bakın hala yıkılmadı gibisinden. Bir rivayet de var buranın. Ne kadar doğrudur, yalandır bilmiyorum. Ben de öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum dostlar. Ben şimdi içeriye girmeyeceğim. Burada da çok farklı Çin'i süslemeleri ve motifleri var. Yine aynı şekilde önemli yazılar bulunuyor. Dilerseniz içeriği ziyaret edebilirsiniz. Semerkant'ta bolca girdim. Yani yapıların aslında birçoğu benzer dönemlerde yapıldığı için benzerlik taşıyor. O yüzden hepsini ziyaret etmem de mümkün değil. Çünkü hepsi için para ödemeniz gerekiyor açıkçası. Şimdi önümdeki yapı ne? Mir Arap. Burası bir medrese arkadaşlar ve günümüzde hala aktif olarak kullanılan bir medrese. Hatta burası Sovyetler döneminde bile eğitime ara vermeden devam etmiş bir yer. Burada hala öğrenciler devam ediyor. Bakın içeride pimpon oyunu var. Talebeler hala burada eğitim alıyorlar. Girdiğinizde bunun bilgisini de alabilirsiniz. Bakın ustalar talebeler demişler. Burada ortak fotoğrafları var. Hala yaşayan bir yer yani burası. Onun bilgisini de size verebiliriz. Hatta ilk katında talebeler eğitim alıyorlarmış. Üst katında da kalıyorlarmış. Burayı ziyaret ettiğimde bu bilgiyi paylaşmışlardı. Gelirseniz burayı da ziyaret edebilirsiniz. Şimdi burada medreselerde yine kullanılan bir sistemden bahsetmek istiyorum size. Burada üst katlarda, medreselerin üst katlarında gizli dinleme odaları bulunuyormuş arkadaşlar. İşte hocalar talebelerini buralarda dinliyorlarmış diye söylenen şeyler var. Tabii ben gerçeklerini bilmiyorum. Aslında hani buraları ziyaret etmişken onlarla biraz sohbet etmek de isterdim ama dün geldiğimde işte girişin yasak olduğu söylendi. Onun için herhalde özel bir şeyler ayarlamanız gerekiyor. Hava 10 derece civarı. Şu an rüzgar var bir de. Hissedilen iyice düşüyor. Hava soğuk yani. Bakın eldiven falan takıyorum. Boynumda boyunluğum var. Bakın medresenin arka duvarı bu şekilde arkadaşlar. Şu anda çarşılardan bir tanesinin önündeyim. Burası Toki Zargaron olarak geçiyor. Burada farklı çarşılar var. 3 tane çarşı var aslında önemli olan. Şimdi onların hepsinden zaten bu Eskişehir bölgesinde yürürken hepsinin içinden geçiyorsunuz. Yani şehir öyle dizayn edilmiş ki bu çarşılardan geçmeden ilerleyemiyorsunuz. Günümüzde AVM'lerde hani sizi dolaştıran sistem var ya, yürüyen merdiven. Burada da aslında hani benzer bir şey var gibi. Yürüyerek illaki bu yerlerden geçiyorsunuz. Şu anda çarşı aslında yeni açılıyor. Onu söyleyebilirim. Buralarda mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Çok güzel el işi ürünler var. Seramikler bulunuyor, Çinliler bulunuyor. Onun dışında ipek ürünler var. Bölgeye has ürünler bolca var burada yani onu söyleyebiliriz. Burada ise bölgede sıklıkla icra edilen, günümüzde hala devam eden minyatür sanatını görebilirsiniz. Ben çok seviyorum minyatürü. Fiyatları çok benim bütçemin üstünde olmasa almak istiyordum aslında ama böyle el işi ürünler çok vakit aldığı için bu nedenle de biraz tabii fiyatlar yüksek oluyor. Bakın burada yine çeşitli medreseler bulunuyor arkadaşlar. Burada Ulubey Medresesi var. Ulubey, Amir Timur'un torunu. Semerkant'ta onunla alakalı hani bilgi vermiştik zaten. Asıl medresesi oradaydı. Burada tekrar açıklamak istemiyorum açıkçası. Semerkant videomu da göz atmanızı tavsiye ederim. 2 parçadan oluşuyordu. Buradaki medresenin mesela işçiliği de gerçekten harika. Gerçekten harika yani. Bakın burada ürünler var. Pamuk ve ipekten yapılan çeşitli fiyatlarda ürünler bulunuyor. Efendim? Ha. Anlamadım, düşünmedim. Ha yok olmayın. Kaça son bunlar abla? 100 bin son. 100 bin son dediği ablamın ne kadar yapıyor? 8 dolar. Bu 8 dolar olanlar genelde arkadaşlar pamuktan yapılanlar. Buranın ipeği ünlü. Pamuğu da çok ünlü tabii ki fakat ipek dünyaca ünlü diyebilirim. Burası tadilatta vesaire olduğu için
içeriye girip gezebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Eğer girip de görmek isterseniz bazı yerlere bu şekilde girebiliyorsunuz. Gezimize kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Buhara gerçekten büyük. Burayı gezmek isterseniz eğer en az 2 gün, tam gün, geceli 2 gün yani ayırın. Hem gece çıkın sokakları görün, hem gündüz çıkın görün. Gerçekten gece ve gündüz çok farklı yerlerde dolaşıyormuşsunuz. Hissine de kapılıyorsunuz. O ışıklarla gerçekten şehir çok farklı oluyor. Çok farklı bir güzelliği oluyor. Yani olayın bir de şöyle bir şeyi var. Şimdi düşünün, buraları inşa etmişler fakat o zamanlar tabii bu ışıklandırma teknikleri herhangi şeyler olmadığı için daha çok işte o zamanlar hani benim hayal ettiğim meşale tarzında bir ışıklandırma var. O zaman da hani şu an hayal ediyorum mesela. O zaman da çok güzel gözüküyordur muhtemelen ama şu anda kullanılan teknolojiyle yapılan ışıklandırma da hani gerçekten çok güzel. Bunları inşa eden insanlar o gece görüntülerini mesela göremediler, düşünün. Bazen böyle şeyleri düşünüyorum. Garip geliyor bana da. Şanslıyız yani. Biz de ileride belki burayla alakalı bazı şeyleri göremeyeceğiz yani. Isık mı bu? Neden buz koydun? Yaxshi turadi. Ha, yaxshi duradi. Buraya geldiğinizde muhakkak demir ustalarına, seramik ustalarına, işte çini ustalarına, minyatür ustalarına ziyaret edin. Bu ürünlerin nasıl yapıldığını izleyin, görün. Yani hala zamanında yapılan işlerin bugüne devam etmesi güzel şeyler. Hala orada yaşıyor bunlar. Bakın, günümüzde yapılmış bir tane otel örneği. Gayet döneme uygun şartlarda dizayn edilmiş ve hiç tarihi şeyin içinde farklı bir görüntüsü yok. Yani tabii illaki bazı şeyler var fakat çok ayrı bir şey olarak durmuyor burada. Çarşı bölgesi özellikle çok güzel. Birçok farklı ürünü burada bulabiliyorsunuz. Burada yine Nasrettin Hoca işlenmiş, bakın minyatürlerde. Farklı şeyler de var. Selamünaleyküm. Yine Buhara'ya özgü halılar bulunuyor. Bu şekilde işlenen. Selamünaleyküm. Kaçası mı bunlar? $600. 600 dolar. Ufak. Büyükler? Büyükler bana bu $1200. Bu 1200. Bakın şu ufak halı 600 dolar bunun ücreti. İşlemeleri görebilirsiniz. Kaça günde işleniyor bu? Kaça günde işleniyor? Tahminen 2-3 ay. 2-3 ay. Buhara'da mı yapılıyor bunlar? Buhara bölgesinde yapılıyor değil mi? Bu büyük halılar mesela. Bunlar kaçası? Yün. 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 Deve yünü mü? Evet. Tüya. Tüyen. Bu kaçası? Kaça dolar? $2300. 2300 dolar. Bakın büyük. Bakın turlar, öyle minyatür izlemek için gelenler var. Sağ olasın, selamünaleyküm. Şu anda elektrik yok galiba burada, anlamadım. Karanlık çünkü çoğu yer. O bile farklı bir atmosfer katıyor ya buraya. Dışarıdan gelen ışığı görüyor musunuz? Şimdi ondan bahsedeceğim size. Bakın, şu anda bulunduğumuz çarşının, pazarın içinde bazı pencereler, farklı kubbe yapıları. Tepede ana bir tane kubbe bulunuyor. Bu kubbenin etrafında aslında farklı kubbeler bulunuyor. Daha sonra bunların tepesinde de işte ufak delikler var. Burası dediğim gibi hani çöl iklimi, karasal iklim var. Yazları gerçekten çok sıcak oluyor. Belki 40-50 derece oluyordur yani hissedilen. Bunun nedeni de işte burada hava akışını sağlanarak işte farklı kapılar bulunuyor. Bir kapı orada, bir kapı burada var, bir kapı burada var, bir kapı şu arkada var mesela.
Hani farklı kapılarla, farklı deliklerle buradaki şey sağlanıyor arkadaşlar. Hava sirkülasyonu sağlanıyor ve buranın sürekli hani ferah, dışarıdan işte etkilenmeden insanların içeride rahat etmesi sağlanıyor. İnce düşünülmüş şeyler. Şurada turist polisi var. Yanında bunun Ziraat Bankası'nın ATM'si bulunuyor. Şimdi ben Semerkant'ta en son para çekmiştim. Ziraat Bankası'nın Semerkant'ta da vardı. İşte Taşkent'te var, Andijan'da var, Fergana'da, büyük şehirlerde var Özbekistan'da. Fakat Özbekistan'da şimdi şöyle bir sıkıntı var. Para çekerken genelde ATM'lere komisyon ödüyorsunuz. Yani bu banka fark etmeksizin. Mesela benim Ziraat Bankası kartım var. Ben işte en son nerede çektim? İlk defa şeyde çektim. Semerkant'ta para çektim. Orada da hem Registan Meydanı'nda bulunuyor. Hem de nerede vardı? Bir yerde daha vardı. Şu an hatırlayamadım. 2 tane görmüştüm ATM'sini Ziraat Bankası'nın. Velhasıl kelam Ziraat Bankası kartınız varsa yine para çekerken para ödemeniz gerekiyor. Bakın manyak gibi araba sürüyor mesela böyle bir yerde. Bu adamın direkt cezalandırması lazım yani, anladınız mı? Ya bu turistik bir yer. Bir sürü insan, turist var burada. Rahatsız ediyor insanları yani. Yani Ziraat Bankası kartınız olsa bile para ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hatta benim arkadaşım şöyle bir şey söyledi, Özbek arkadaşım. Hani burada Özbekistanlılar kendileri ATM'den para çekerken bile komisyon ödüyorlarmış. Kusura bakmayın. Şimdi farklı bir caminin, mescidin yanına gelmek üzereyim. Size buradan bahsedeceğim şimdi biraz da. Bakın burada rehber açıklama yapıyor. Şu anda çok önemli bir yapının önündeyiz. Bakıldığında aslında şey olarak gözüküyor yani daha çok harabe gibi gözüküyor artık günümüzde. Fakat bu caminin adı Magoke Attori Camii olarak geçiyor. Günümüzde burası tabi artık müze olarak hizmet veriyor sanırım. İçeride çünkü şey var. Size işçiliklerini biraz göstereyim böyle yakına gelip. Şöyle bayağı tahrip olmuş. Onu söyleyebiliriz. Şimdi benim burayı araştırırken edindiğim bilgiler farklıydı. Az önce rehber açıklama yaparken o edindiğim eksik kalan yerleri rehber sayesinde öğrenmiş oldum. Tam da üstüne denk geldi, yemin ederim. Tam o söylediği şeyler benim istediğim, aradığım bilgilerdi. Rehberle gezmenin böyle güzel avantajları olabiliyor. İspanyolca konuşuyor. Tabii ben artık Güney Amerika'da seyahat ettiğimden dolayı anlayıp konuşabiliyorum. Neyse arkadaşlar, şimdi şundan bahsedeyim. Burası eskiden Budist tapınağı olarak inşa edilen bir yer. Daha sonradan işte bahsettim ya, buraya çok farklı beylikler, hanlıklar işte geliyor, imparatorluklar geliyor. Her imparatorluğun geldiğinde işte Çin İmparatorluğu geldiğinde işte mesela buraya Budist tapınağı olarak kullanılıyor. Tabii o zaman bu yapı yok. Bundan önce farklı bir yapı var. Bu cami o yapıların üzerine inşa edilen bir yapı. Daha sonra Budist tapınağından sonra burası aslında eski hani Zerdüştlerin de bulunduğu bir yer. İslam öncesi insanlar ateşe tapıyorlardı. O zaman da burası Zerdüş tapınağı olarak hizmet veriyordu. Tabii o da farklı bir yapıydı. Ondan sonra tabii buraya Persler geliyor. Karahanlılar geliyor. İşte burası ilk İslam'la tanıştıktan sonra da artık ne oluyor burası? Camiye dönüştürülüyor. Üzerine bu yapıların cami inşa ediliyor. Ve günümüze kadar da geliyor. Ne zaman inşa edilmiş? 12. 16. 2. ve 16. yüzyıllar diyor. Yani herhalde ilk başladığı o Budist tapınağıyla alakalı mı? Gerçi Budist tapınağının çok daha eski olduğunu düşünüyorum ben. Bir de şöyle bir özellik var arkadaşlar. İsmail Saman Türbesi'nde verdiğim bir bilgi vardı size. Burası çöl bölgesi. Kum fırtınaları yaşanıyor. Kum fırtınalarında arkadaşlar yine burası kapanıyor. Moğol istilasında yine korunan yerlerden bir tanesi. Yani şehirde korunan çok az bölge var. Minare ve bu yapı. Aynı şekilde İsmail Saman Türbesi bildiğim kadarıyla. Doğruluğundan %100 emin değilim bu bilgilerin. Gerçek bilenler varsa eğer yazarlarsa ben de yorumu sabitlerim. İnsanlar da öğrenmiş, aydınlanmış oluruz. Seramik ürünleri günümüzde hala çok güzel bir şekilde yapılıyor burada. İşlemelere bakar mısınız? Bir narı sembolize etmişler aslında burada. Nar burada çokça satılıyor. Sokaklarda meyve sularını bulabilirsiniz. Minyatür sanatı. Yani burada şimdi minyatürleri ben size burada gösteriyorum. Fakat bunların sembolize ettiği veya anlattığı detaylı şeyler bulunuyor. Biz burada aslında belki şeyini görüyoruz. Baktığımızda hani bize çok fazla bir anlam ifade etmiyor da olabilir. Biraz detaylı incelemek gerekiyor. İşte ben mesela önceden bir tanesini incelediğimde İpek yolunu tasvir edilen işte Çin'den, Hindistan'dan buralardan geçtiği söyleniyordu. Böyle farklı anlamlara gelen
çizimler mevcut. Gelince incelemenizi, bakmanızı öneririm. Ben çok seviyorum minyatürleri. İleride bakalım. Belki satın alırız. Buhara gerçekten hani seneler sonra da tekrar böyle gelip de görmek istediğim yerlerden bir tanesi. Burada kaligrafiler mevcut. Kaligrafi sanatı da yine burada icra edilen şeylerden bir tanesi. Burada işte dönen bir dervişi temsil etmişler. Burada Sufi yazıyor. Çok güzel ya. Ya geldiğinizde hani böyle sanatları da görünce daha bir anlamlı oluyor açıkçası buralar. الفام راس الفام راس بالدار راس voladores Bakın burada işte kitap veya Kur'an-ı Kerim tarzı şeyleri koydukları sistemler var. Bunlar katlı sistemler. İşte farklı farklı katları mevcut. Ben şimdi nasıl çalıştığını bilmiyorum ama görmüştüm. Mesela şuradaki anladığım kadarıyla 3 tane farklı katmana sahip. Onların seviyelerini ayarlayabilirsin. Aleykümselam. Kandaysın. Gösterebilir misin katlamayı? Kaç katlı o? 8. 8. 1, 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Telefon iPad düşün. Ha, telefonun içinde kullanılıyor. Tabii günümüzde artık onlar da İndirim oldu. bu. Kaça son bunlar? Bunlar 120 dolarda. 120 dolar. Bana bunlar 45 dolarda indirim var. Ha, indirim var. İçeride bakın, içeride en içler bu. Bunlar kaça son minareler? Bunlar 35 dolarda. Bunlar 35 dolar. El işi hepsi bakın. İnce işlemeler. 30 dolar. 35 dolar. Tabi burada ahşap işçiliği de gördüğünüz gibi. İçeride bakın. Rahmat kardeş. Ahşap işçiliği de çok güzel işleniyor. Rahmat sağ olasın. İstanbul'dan. Selamlar. Ya ben şimdi hani size göstermek için şey yapıyorum. Yoksa alacağımdan değil tabi de. Bizim bütçeler bunlara yetmiyor arkadaşlar maalesef şu anlık. Şu an gezmeye bile yetmiyor da. Neyse o ayrı konu. Şimdi Lağba Havuz meydanına gelmek üzereyim. Burası da turistler tarafından zaten ana merkez burası diyebiliriz. Turistler tarafından da en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi. Tabii tam bu meydanın çevresinde restoran ve kafeler bulunmakta. İnsanlar da genelde hani vakit geçirmek için bu bölgeleri ziyaret ediyorlar. Aynı şekilde burada da bir havuz sistemi mevcut. Şurada ördekler, kazlar var. Şöyle gösterebilirim. Ya burası gerçekten akşamları bu bölgeler çok güzel oluyor. Benim bu gezdiğim yerler akşam da bir tur yapmanızı öneririm. Ben zaten videoları koyacağım onları. Akşam buraları gezdiğinizde açıkçası o ışıklandırmalarla şehrin atmosferini çok daha güzel anlayabiliyorsunuz. Bir de akşam kalabalık biraz daha az oluyor. Herkes çıkmıyor dışarıya çünkü. Şimdi yine farklı bir medresenin önüne geldik. Hatta 2 tane medrese var bu merkezde. Fakat ben önce size farklı bir şey göstermek istiyorum burada. Bakın önümde bir tane heykel var. Ne heykeli bu? Şöyle bir bakın bakalım. Bir adam eşeğe binmiş. Selam gönderiyor. Arkadaşlar bu Nasrettin Hoca heykeli. Bizim Nasrettin Hoca yani bildiğimiz. Ya tabii buralara geldiğinizde Buhara'da yetişmiş birçok alim var. Buralara gelmişler, eğitim almışlar, burada büyümüşler. İbn Sina gibi hani şu an aklıma gelmeyen bir sürü insan var. Döneminde Semerkant, Buhara gibi şehirler yani çağın ötesinde şehirlenmiş. Yani bilim konusunda, ilim konusunda çok çeşitli alimler yetişmiş, buradan çıkmış. Onlar tabii ayrı bir konu. Dediğim gibi Hoca Nasrettin de buradan çıkmış. Burada biz genelde Nasrettin Hoca'yı şey olarak biliriz. İşte eşeğine ters binmiş olarak
biliriz. Onun da hikayesinden bahsedeyim size kısaca. İşte bir gün Nasrettin Hoca okuldan, medreseden çıktıktan sonra eşeğiyle gidiyormuş. Sonra eşeğine ters binmiş. Onu görenler demişler ki hoca niye eşeğe ters bindin? O da şey demiş, düz binince size sırtımı dönmüş oluyorum. O yüzden hani eşeğe ters binersem yüz yüze gelebiliriz demiş. Yani hani hatta onun için şey diyenler de var. Farklı rivayetler mevcut bu konuyla alakalı. İşte hani yolda giderken talebelerini görüyormuş da hani talebelerine yolda giderken bile yüz yüze ders verdiği söyleniyor işte. Bilmiyoruz tabii ne kadar doğru yanlış da bunları da paylaşmak lazım. Özellikle Özbekistan kadın arkadaşlar için tam bir hediye bölgesi. Yani buraya gelince muhtemelen birçok şeyi satın alıp döneceksinizdir diye tahmin ediyorum. Çok güzel şeyler. Erkekler için seçenek az, işte bıçak tarzı şeyler var. Fakat kadınlar için çok fazla şey bulunuyor. İpek ürünlerden gün ürünlere işte. Onun dışında çeşitli işlemelere. Abimiz burada ahşap işçiliği yapıyor, bakalım ya. Selamünaleyküm. Çekebilir miyim abi? Gösterebilir miyim? Bakın farklı kalınlıkta şeylerle işçiliğini yapıyor burada. Ceviz yağı. Ceviz ağacından. Kaça gün sürüyor abi bir tanesi? Bu küçük, işi hem küçük, bunu bir yarım saat. Bir yarım saatte. Bunu. Küçük Bu olan. işlemek köproğu. Ha. Bir yarım saatte bir tanesi. Fakat nakşi bunu yana laki bor, najdagi bor. Başka işler yani. Adınız nedir? Firuz. Firuz. Firuz abimiz işliyor. Bakın burada yaptığı farklı ürünleri görebiliyorsunuz. Bu çizimler de size mi ait? Çizimler. Yok. Ha, onları başkaları. Ben çiz olmayayım. Sadece siz ahşap yapıyorsunuz. Bu fakat öymesini mi? Övmesini yapıyorsunuz. Ha. Çizimler ona ait değilmiş. Burada çizim yapan farklıları var. Muhtemelen ahşap işçiliğini yapıp farklı birine devrediyor. O da işte bu şekilde çizimlerini gerçekleştirip bu ürünlere son hali veriliyor. Gerçekten çok güzel ürünler. Bu kaça som abi mesela? Dolar. Dolardan 85 lira. 85 dolar. Yani büyüklüğüne, ebatına, işçiliğine göre fiyatlar değişiyor değil mi? Bu ne kadar mesela veya şu ne kadar? 140, 110. 110. Bu 140. 140, 110. Bu 50. Bu 50. Küçük. Küçük olan 50. Bakın 45. değişiyor fiyatlar. İşçiliğe göre. Elinize sağlık. Çok güzel ürünler. Rahmat abi. İndirim bu. İndirim var. Türklere indirim var mı her zaman? Bunları da siz mi yapıyorsunuz? Bunlara. Ha, işçiliği. Bunu sen. Şahmatın desenleri siz işliyorsunuz bakın. Böyle satranca meraklı arkadaşlar varsa, böyle özel şeyler almak isterse onlar için de üretilmiş şeyler var. Kolay gelsin, sağ olun. Satrancı severim ben de oynamayı. Dediğim gibi buralar biraz böyle paralı gelmek lazım ki güzel ürünlerden satın alabilelim. Bakın arkadaşlar, o kadar çok turist grubu var ki. Genelde yani şimdi burası tarihi bir yer, tarihi bir şehir. Genelde gelen insanların yaş ortalaması yüksek açıkçası. Daha çok böyle emekli olduktan sonra gelenler bulunuyor. Fakat şunu söyleyebilirim size. Eğer buraya gelip gezmek isterseniz yürüyerek işte günde 15-20 kilometre civarı yürüyebiliyorsunuz. Ben şimdi ne kadar yürümüşüm bir söyleyeceğim size. Semerkant'ta mesela bir gün 25 kilometre yürümüşüm arkadaşlar, düşünün. Tabi bu insanların birçoğu tur arabasıyla geziyorlar. Burada shuttle tarzında ufak servisler de bulunuyor. Onlarla da gezebilirsiniz. Ben şu anda hani sabahtan beri, hani başladığımız yerden beri yaklaşık 6 kilometre yürümüşüm. Buhara aslında güzel. Hani kaldığınız yere göre değişir bu ama çok yürümeden gezebiliyorsunuz. Evet, son olarak da arkadaşlar Çorminar Medresesi. Size burayı gösterip kapanış yapmak istiyorum ve burayla alakalı şeyler söyleyeceğim şimdi. Bakınca 4 tane minaresi bulunuyor. Her minarede
farklı işlemeler var burada. 4 minareli yapı sadece bir medrese girişi olmadığı söylenmiş. Şimdi aşağıda baktığınızda aslında burası artık bir hediyelik dükkanı olarak hizmet veriyor şu an günümüzde. Üst katına çıkmak isterseniz hatta para ödeyerek çıkabiliyorsunuz. Manzaraya bakabilirsiniz. Bunun dışında 4 minareli yapı arkadaşlar, buradaki her minare aslında bir tane gezegeni temsil ediyormuş. Zamanında Buhara, Semerkant gibi şehirler astronomi ve matematik konusunda çağının ilerisinde olan yerlermiş. Yani bu yüzden buradaki yapılarda astronomi ve matematikle ilgili çok farklı detaylı semboller veya bilgiler görebilirsiniz. Şimdi kubbe süslemeleri takım yıldızlarını gösteriyormuş. Gölgesi güneş saati görevi görüyormuş. Ya bunlar hesaplanarak yapılmış. Yani sadece gelip de buna baktığınızda hani tamam güzel bir yapı falan diyorsunuz ama şimdi bu anlamları bilince arkadaşlar olay farklı bir boyut kazanıyor. Minareler arasındaki mesafe astronomik hesaplarla belirlenmiş diyor yani. Tabii güneş saati vesaire gibi şeyler olacaksa zaten buna göre yapılması gerekiyor. Böyle bakın, hemen şurada yine bir tane havuz bulunuyor. Bu havuz ama sonradan mı yapılmış yoksa restoran edilmiş bilmiyorum. Sanki böyle yeni bir şeyler kullanılmış gibi orada. Böyle dostlarım. Yani Buhara turumuz burada sona eriyor. Şimdi ben yavaştan hostele döneceğim. Size video sonunda bahsetmek istediğim birkaç şeyden bahsedeceğim orada. Ondan sonra da kapanışı yapacağız beraber. آفت زمانه من دلبر یگانه من شیرین زبانه من یا منی ببر بخانه یار بیا بخانه من دلبر یگانه من شیرین زبانه من یا منی Selamlar dostlar. Şimdi tren garına geldim. Gece trenim var akşam 2'den sonra. Şu an saat 9. Burada bekleyeceğim. Şimdi size biraz şeylerden bahsedeyim. Gün içinde söylediklerimden. Şimdi öncelikle şeyden bahsedeyim. Bu rehber konusunda şeye bakmıştım ben YouTube'da. Ömer Kaptan diye bir abimiz var. Abimiz mi artık? Belki daha ne yaşlardayızdır bilmiyorum. Kendisi burada rehberlik yapıyor. Türkiye'de falan da yapıyor. Çeşitli ülkelerde yapıyor yani. Velhasıl kelam onun videolarına falan baktım. Faydalandım ben de. Tavsiye ederim. Eğer kendiniz gelecekseniz ve bilgiye ihtiyacınız varsa videolarını izleyebilirsiniz. Kendi YouTube kanalı var. Onun dışında yaşadığım sıkıntıdan bahsedeyim şimdi size biraz kısaca. Belki çok kısa olmayabilir de. Olay şöyle gelişti. Hostelde kalıyordum işte ben. Hostelde dün Çinli 3 tane kız vardı. Onlar da kalıyordu. Şimdi benim bu gittiğim tren sadece günde bir kere kalkıyor. Hiva'ya gideceğim ben. Günde sadece bir tane gece treni var. O da işte şeyden geliyor, Andijan'dan geliyor. Herkes bu treni kullanıyor yani. Şimdi hostellerde de genelde şey olur. Check-out yaptığınızda belli bir süre hostelde beklersiniz. Ortak alanda. İşte oturursunuz, ne bileyim vakit geçirirsiniz. Akşam otobüsünüz varsa otobüsü beklersiniz. Tren varsa treni beklersiniz. Dün işte Çinli kızlar hostelde işte check-out yaptıktan sonra şey yapıyorlardı. Yemek falan yapıyorlardı. Hosteldeki adam şey yaptı, bilenmiş bunlara. Ben hostele döndüm, gezdim, geldim falan böyle. Dedi bunlar geldiler, kalıyorlar burada. İşte check-out yaptılar, para vermemek için, işte ekonomi yapmak için sağlıklarını tehlikeye atıyorlar falan filan dedim. Dedim hani ekonomi yani gezgin hosteli yani kaldığım yer otel falan değil. Hani böyle 5 yıldızlı otelde kalırım, hani adamın söylediklerini anlayabilirim de backpackerların, işte bisikletçilerin, motorcuların böyle gezgin ruhlu insanların gittiği bir yer bu benim kaldığım otel. Adını söyleyeceğim zaten. Oraya gitmenizi tavsiye etmiyorum. Bayağı sıkıntı yaşadım bugün. Hepsini anlatacağım şimdi. Ondan sonra ne oldu? Sonra bana sordu işte sen ne yapacaksın, nereye gideceksin falan. Dedim ben de Hiva'ya gideceğim yarın. Gece trenim var dedim. Ne yapacaksın, planın ne falan dedim. Dedim burada bekleyebilirsem burada bekleyeceğim dedim. Bekleyemezsem tren garına gideceğim dedim. Ne yapacaksın tren garına gidip işte check out yapma burada kal falan filan dedim. Şey istiyor aslında, şunu söyleyeyim.
İşte check-out yapma, bir gün daha fazladan para ver, burada kal, biz de işte para kazanalım. Maksat bu hani. Normalde böyle şeylerde insanlar der ki kaldığınız hostelde. Bakın ben son 1,5 senedir hayatım hostellerde geçiyor neredeyse. Hostelde çalıştım da, birkaç tane farklı hostelde çalıştım da gönüllü olarak. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamadım açıkçası. Genelde insanlar şey söyler size. İşte burada kalabilirsin, ortak alanları kullanabilirsin. Kimisi bazen izin veriyor mutfağı kullanmaya, kimisi vermiyor. Tamamen onun inisiyatifine kalmış bir şey. Ama ortak alanda oturup hani orada vakit geçirmenize kimse bir şey söylemez. İşte şey diyor, burada tuvaleti kullanacaksınız, yok mutfağı kullanacaksınız. Bunların hepsi para diyor. Tamam, mantıken hani baktığınızda insanlar bunların için para ödüyor. Okey. Hani anlayabilirim ama bunu söylemenin bir adabı, usulü vardır. Adamın iletişim şekli hiç hoş değildi. Ondan sonra ben de dedim ki hani tam böyle bir şeyiniz varsa, beklentiniz varsa ben dedim hani check-out'tan sonra giderim tren istasyonunda beklerim dedim. Sıkıntı değil. Ondan sonra benimle tartışmaya başladı. İşte niye böyle yapıyorsun? İşte sağlığını tehlikeye atıyorsun. Senin işte aklın çalışmıyor mu falan filan diye böyle saçma sapan şeyler söylemeye başladı. Dedim abi sen neyi uzatıyorsun? Neyi tartışıyorsun yani benimle? Hani benim aklım eriyor. İstersen burada kalırım, istersem giderim. Hani ekonomi yapmak istiyorsam ekonomi yaparım ki ben gezginim yani. Düşünmem gereken şeyler var. Hostelin günlüğü de $8 yani hani benim gezi bütçemin bile üstünde aslında günlük olarak ama bu turistik yerlerde en ucuz fiyatlar bunlar. Onu söyleyebilirim. Ondan sonra tartıştık ettik. Baktım adam hala devam ediyor yani. Diyorum ki ben tartışmak istemiyorum seninle ya. Hani dedim bu durumu ben sana niye açıklıyorum ki? Niye izah ediyorum? Sen bana check-out'tan sonra kalma diyorsan kalmam. Tamam bitti dedim yani hani konu bu kadar. Daha konuşmamıza bir şey yapmamıza gerek yok dedim. Hala bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Dedim bak bitti hani konuşmak istemiyorum dedim. İyice böyle şey oldum artık, sinirlerim gerildi benim. Sonra kadınlar falan vardı işte hani kadının bir tanesi şey geldi, onu çıkarttı dışarıya. Sonra ben gittim dedim bu adam kim ya, geldi bize böyle saçma sapan şeyler söylüyor falan. Çinli kızlar da hiçbir şey anlamadığı için tabii orada olay aslında ben adamla Türkçe konuşuyorum. Anlıyor çünkü zamanında Azerbaycan'da falan kalmış, askerlik mi yapmış orada ne yapmış bir şey bilmiyorum. Hani adamla dil konusunda da anlaşabiliyoruz. Ama anlaşamadığımız çok farklı şeyler var. Aynı dili konuşsanız da yani. Neyse yani şey konusu hiç sıkıntı değil. Para ister, o bu. Fakat hani ortada bir anlaşma yoksa bana saçma sapan şeyler söylemesine hiç gerek yok. Okey onu da anlıyorum. Para beklentisi olabilir, turistik yer. Herkesin gideri var vesairesi var. Tamam anlayabilirim de hani bunu söylemenin adabı usulü olur. Ondan sonra bugün normalde Özbekistan'da kaldığınız süre boyunca kaldığınız yerlerde rejistrasyon, kayıt yaptırmanız gerekiyor. Bu kaydı da yaptırdıktan sonra işte sizi işliyorlar, devletin sistemine işliyorlar ki nerede bulunduğunuzu takip edebilmeleri için. Ondan sonra bugün işte kağıtlarımı almak için, check-out yapmak için resepsiyona gittim. Sonra ne oldu? Benim ilk günümü kayıt etmemişler. Şimdi ilk günü kaçırdıkları için şimdi bir daha kayıt açamıyorlar. Dedim ne olacak? İşte sana yollayacağız bu akşam dediler. Ben de hostelden çıkış yapmam gerekiyor kağıdı almadan. Biz sana yollayacağız, numaranı bırak vesaire. Sonra işte dışarıya çıktık arkadaşlar. Hindistanlı arkadaşım vardı. Onunla çıktık, gezdik biraz dışarıda dolaştık. Ondan sonra döndük işte kağıtları ayarlamak için. Bir günlük işte bana kağıt verdiler. PDF. Ondan sonra dedim ilk gün nerede? İlk günü işte yollayacağız falan filan. Dedim eğer vermezseniz ben parayı ödemeyeceğim dedim. Sonra işte kadın bana bir şeyler anlatıyor ama hiç beni dinlemeden. Şu geçsin de öyle konuş. Sonra ne oldu? Dedim dedi. Sonra bana hostelin sahibinin olduğunu söyleyen birisi mesaj attı işte. Dedim işte parayı ödememi söylüyor falan böyle. Dedim hani kağıdı verin. Şu anda hostelde değilim işte şu an veremiyorum. Akşam vereceğim ama göndereceğim ben. Sen numaranı bırak falan dedi. Neyse ben de lanet olsun dedim artık ödedim parayı. Bıraktım numaramı. Geldik sonra işte adam bize dedi ki çantalarınızı alın çıkın işte falan dedi. Hani burada bekleyemezsiniz. Aldık çantaları geldik. Burada bırakabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Tren istasyonuna çantalarınızı bırakabiliyorsunuz ücret karşılığında. 10.000 son falan $1'dan az yani. Ondan sonra yaptık. Tekrar dönüyorduk şehir merkezine. O anda bana adamdan mesaj geldi. İşte bizim eleman sizin ilk gün kaydınızı yapmayı unutmuş. Şimdi bir daha yapamıyoruz. İsterseniz gelip hostelde akşama kadar kalabilirsiniz diye. Yani dalga geçer gibi. Düşünün bizi kovuyorlar ilk önce hostelden burada bekleyemezsiniz diye. Sonra biz geliyoruz buraya çantaları bırakıyoruz. Ondan sonra diyor ki biz sizi kaydetmemişiz. Kağıdı veremeyeceğiz. İsterseniz gelin kalın burada diyor. Dedim nasıl olacak şimdi bu durum? İşte yok siz hiç hata yapmıyor musunuz falan filan diye saçma sapan söylüyor. Sonra ben yorumları falan inceledim hostelin, Google'daki falan. Bir sürü insan bu problemi yaşamış. Ondan sonra dedim ki ben polisle geliyorum hostele.
Bekleyin dedim hani. Çıkmadan da ben dedim ki yani akşama kadar atmazsanız eğer bir kağıdı ben polise geleceğim demiştim yani. Önceden söylemiştim, yok bana işte şey diyordu o zaman. İşte sen beni tehdit mi ediyorsun falan filan dedi. Dedim tehdit etmiyorum, söylüyorum dedim, bildiriyorum sadece. Ona göre söyleyeyim dedim. Ondan sonra işte saçma sapan şeyler oldu. Neyse biz buradan gittik, yemek yedik. İyice benim sinirlerim gerilmişti zaten. Yemek yedik, ondan sonra tam merkezde Center'da şey var. Polis polisinin ofisi var. Gidip orada hani konuşabiliyorsunuz, şey yapabiliyorsunuz bir sıkıntı yaşadığınızda. Gittim dedim böyle böyle, ben 2 gün kaldım, bana bir günlük kağıt verdiler sadece. Ne olacak falan dedim. Dedi ilk 15 gün şey yapmazsan sıkıntı olmaz diyor. Bana da işte girerken ülkeye şey diyorlardı. Kayıt yaptırman gerekiyor falan, böyle sıkı tutuyorlar, ediyorlar. Yok yaptırmazsan ceza ödersin falan filan. Ben de o yüzden kasıyorum. Aynı zamanda hani bu adamların yanına da kar bırakmak istemedim bu durumu. O yüzden epey de sinir oldum zaten. Sonra dedim artık uğraşmayacağım. Bütün enerjimi aldı götürdü böyle bu durum benim. Yani Buhara'yı gerçekten çok sevdim. Videoda böyle yansıtmışımdır. Bu olayın bir parçasını da dün yaşadım yani. Ondan sonra oldu bazı şeyler de işte. Ona rağmen size hani yansıtmamaya çalıştım videoda ama bilmiyorum. Umarım başarabilmişimdir. Ya böyle sıkıntılar da olabiliyor. Bayağı uzadı ama bu problemlerden bahsetmek istedim. Hani gideceğiniz yerlere dikkat edin. Bu kağıtları almaya çalışın. Sonra başınıza bela çıkmasın. Bazı insanlar bunu bilerek yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü bunu yaptıklarında para ödemeleri gerekiyor. Bu parayı cebe indirmek için bunu yapmayanlar oluyor. Bunlar da muhtemelen bu nedenle yapmadı. Yorumlara bakıyorum işte. Hep şey yazıyor. Hep aynı durum. İşte orada kadınla yaşanan iletişim sıkıntısı, saçma sapan şeylerden bahsetmişler falan. Hostelin adı da yazacağım, açıklamaya da bakarsınız. Rumi Hostel. Gitmenizi, kalmanızı hiç önermem. Gidin abi, başka yerde kalın, orada kalmayın yani. Dedim ben hani backpacker kafası var orada, bir anlıyorlardır seyahat edenin şeyinden, halinden falan diye gittim. Hata ettim. Yani bugüne kadar yaşadığım en kötü hostel deneyimiyle açıkçası. Öyle, bu durumdan da bahsetmek istedim. Daha fazla da uzatmaya gerek yok. Ben buradan artık Hiva'ya gidiyorum. Bir sonraki videoda Hiva'da görüşeceğiz. Oraya gezeceğiz artık. Orası da güzel şeylerden bir tanesi. Merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Öyle. Tatsız şeyler de oluyor ama yola devam etmek zorundayız. Arada oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Takılıp kalmamak lazım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.